Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iç hastalıkları uzmanıyım. Geçen hafta akut gut krizini anlatmıştık ve bu hafta da gut ve hiperürüsemi konusunda görüşlerimizi devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün sizlere asemptomatik hiperürüsemi, gutun dönemleri ve gut tedavisinde kullanılan ilaçlar ve guta iyi gelen, kötü gelen gıdalardan ve ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle asemptomatik hiperürüsemiden bahsetmek istiyorum. Bu çünkü yapılan bütün kan tahlillerinde bazen hastalar bize sormakta, hocam ürik asitim 8 çıktı, 9 çıktı, ilaç kullanmam gerekir mi, gerekmez mi diye. Özellikle hasta asemptomatik ise, hiçbir şikayeti yoksa, yani bir kronik böbrek yetmezliği yoksa, gut atağı geçirmiyorsa, metabolik bir hastalığı yoksa, yani bir ciddi bir iskemik kalp hastalığı veya hipertansiyon gibi bir durumu yoksa, saf ürik asit yüksekliğinde ilaç kullanmaya gerek yok. Bu rakam nedir? 11 miligrama kadar ürik asit seviyesi çıkıncaya kadar ilaç kullanmıyoruz. Ama hastada bir kronik böbrek yetmezliği varsa, gut atağı geçirmişse, beraberinde bir metabolik sendromu varsa, yani hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı varsa, bu durumlarda genelde 8 mg civarında ürik asiti gördüğümüz zaman tedaviye başlıyoruz. Asemptomatik hiperürüsemi konusu bu kadar. GUT'u devam etmek istersek, GUT'u biz 4 döneme ayırmaktayız. Geçen hafta akut gut atağından bahsetmiştim. O birinci dönemidir akut gut atağı. Interkritik dönem denilen bir dönemi vardır, ikinci dönem. Bu dönemde hastalarda uzun süre gut atağı olmamakta ve belli bir zaman sonra tekrar ataklar başlamakta ve verilen kolistin ve nonsteroidli atak tekrar durmakta. Aralıklarla bu şekilde devam etmektedir. Üçüncü dönem ise kronik gut dediğimiz kronik dönemdir ki bu özellikle gut atakları esnasında tedavisi iyi yapılmayan hastalarda deformitelerle ortaya çıkan bir dönemdir. Ve genellikle eğer gut'ta biz tedavimizi, ataklar tedavi iyi yaparsak deformite pek görülmez ama tedavi iyi yapılmadığı veya eksik yapıldığı dönemlerde deformiteler meydana gelir ve bu dönem romatoid artritle özellikle karışabilir. Dördüncü dönemi ise gut'un tofüslü denilen dönemdir. Burada ürik asit, ürat kristalleri eklemlere cilt altı dokuya oturarak nodüller oluşturmakta. Buna tofüslü dönem demekteyiz. En çok birinci MTF eklemine, yani metatarsopharyngel ekleme oturmaktadır. Onun dışında diğer eklemlerde olabileceği gibi de kulakta da, kulak yayvarında da tofüs bulunmaktadır. Bu GUT'un dönemlerini söyledikten sonra GUT'la ilgili ufak nokta atışları yapmak istiyorum. GUT'ta esas profilakside kullandığımız ilacımız allopinoldü. Allopinolü biz 100 mg'dan başlıyorduk. Burada şekilde görüldüğü gibi 100 mg'dan başlayıp 300, 600 hatta 1200 mg'a kadar yükseltebiliyoruz. Fakat allopinol kullanırken döküntü ve kaşıntı, ciddi döküntü, kaşıntı olacağı aklımızın ucundan çıkmamalı. Böyle olduğu zaman ikinci tercihimiz febuxostattır. Febuxostatın 40 mg'ı allopinolün 300 mg'ına eşdeğerdir. Bunu da 120 mg'a, 80-120 mg'a kadar yükseltebiliyoruz. Febuxostatın da karın ağrısı ve diyare ve kas ağrısı yapacağını bilmemiz gerekir. Bu ürat düşürücü iki ilaca rağmen ürik asit seviyesi normale inmiyorsa, ülikozilik bir ilaç olan benzbromaron'u tercih edebiliriz, kullanabiliriz. Bütün kombinasyonlara rağmen eğer kişinin ürik asitini düşüremiyorsak bu durumda peglotikaz dediğimiz yeni bir ajanı kullanabiliriz. Ürik asit yüksekliğiyle karşımıza gelen bir hastada tansiyonu varsa özellikle, tansiyonda antihipertansif ilaçlar içerisinde lozartanın kendisi ürik asit düşürücü etkisi olduğundan dolayı hem bir hastada hem hipertansiyon hem hiperürüsemi beraber varsa lozartanı tercih etmeliyiz. Ayrıca fenofibratın da, yani bir yağ düşürücü, trigliserit düşürücü bir ajan olan fenofibratın da ürik asit düşürücü etkisi vardır. Ürik asiti yükselten ki çok sık kullandığımız ilacımız var. Aspirinin ufak dozlu iskemik kalp hastalarında hemen hemen şu an kullanmayan insan çok azdır. Aspirinin 100 mg'ını kullanmaktayız. Aspirinin 100 mg'ı da ürik asit seviyesini yükseltir dersinden. Beraberinde kullandığımız idrar sökücüler ki tansiyon ilaçlarının birçoğunun içerisinde idrar sökücü vardır. Yani tansiyon ilacının önünde ko yazan ve arkasında plus yazan ilaçların hepsinin içerisinde idrar sökücü vardır. Yani idrar sökücü ilaçlar ürik asit seviyesini yükseltmektedir aspirinle birlikte. Bir hiperürüsemi karşısında hastanın ilaçlarını da gözden geçirmekte fayda vardır. Özellikle allopinol veya febuxostat kullanan hastalarda beraberinde azotiopirin
ya da merkaptopürin kullanmak sakıncalıdır, kontraindikedir, ölümcül yan tesirler meydana getirebilir. Bu yüzden bu iki ilacı ürik asit düşürücü ilaçlarla birlikte kullanmak gerekir. Genelde ürik asiti yükselten şeyleri biliyoruz. Et, proteinli gıdalar, sakatatlı gıdalar, alkolden içerisinde özellikle bira ürik asiti çok daha fazla yükseltmektedir. Şarap, 1-2 kadeh şarabın çok fazla bir önemi yoktur. Ekmek olarak esmer ekmeklerden kaçınmalıyız. Fruktozlu gıdalardan kaçınmalıyız. Kuru baklagillerden kaçınmalıyız. Bunlar ürik asiti yükselten ajanlardır. Ürik asit yüksekliğinde mutlaka kilo vermek gerekir. Egzersiz yapmak gerekir. Çünkü 8 kilogram zayıfladığımız zaman yaklaşık ürik asit seviyesi %20 düşmektedir. Yani kiloyla ürik asit yüksekliğinin de orantısı vardır. Peki ürik asiti yüksek olan insanlar ne yiyecek? İşte beyaz ekmek yiyebilir demiştik. Süt ürünleri, ayran, yoğurt yiyebilir. Sebze, meyve tüketebilir ama bunları sebze, meyve tüketirken taze olması, fresh olması gerekmektedir. Kutulardaki meyve suları değil de taze sıkılmış mesela vişne suyunun faydası çok fazladır. Ayrıca karnabahar, ıspanak ve mantardan da sakınmak, bunlardan da az yemekte fayda vardır. Bugünkü anlatacağım konu bu kadar. Geçen hafta anlattığımız akut gut atağı, bugün anlattığımız asemptomatik hiperürüsemi ve gutun dönemleri ve guttaki tedavi prensipleri ve guta iyi gelen gelmeyen gıdalar konusunda görüşlerimizi belirttim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.